Selamlar. Sınırsız Yatırım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle 2025 yılında bir anda nereden geldiği belli olmayan bir şekilde türeyen yatırım yoluyla vatandaşlık programlarından bahsedeceğim. Şimdi tabii ki çok şaşırtıcı bir olay. Hani normalde bir yılda bu kadar vatandaşlık programının ortaya çıkmasını beklemeyiz. Tam tersi kapanmalarını bekleriz. Ama bu yıl öyle olmadı. Nedenini de ben anlatacağım. Mantıklı bir temele oturuyor bu yeni açılışlar. Tabii ki aradığımız ülkeler değiller. Çoğunluğu Afrika ülkeleri göreceksiniz. Her birinden tek tek bahsedeceğim. 2 tane ilginç ülke var ama onlarda da bazı komplikasyonlar, süreç uzamaları ortada. Ama şöyle bir hızlıca girelim isterseniz. Bu ocak ayında ilk açılan program, yani bu çılgınlığın başlangıcı Nauru programıyla oldu. Global danışmanlık firmalarından bir tanesi yönetiyor bunu. Genellikle işte devletlere danışmanlık yapan meşhur bir firma gidiyor. O ülkenin, hükümetiyle bir anlaşma imzalıyor. Ya, işte, bu programı bana verin, ben dünyada tanıtayım, işte, doğru yatırımcıları buraya getireyim, kanunlarınıza uygun bir şekilde sizlere teslim edeyim diyor. Nauru tabii çok, mütevazi bir ülke ama bizi ilgilendirmiyor. Biz, bir bağış karşılığı bir pasaport alıyoruz burada. Ya, tabii ki bağış miktarı makul birçok ülkeye göre, yani Karayip ülkelerine göre makul. $105.000 karşılığında tek bir başvurucu programa girip pasaportunu alabiliyor. Yan maliyetleri giydirilmiş hali 4 kişilik bir ailede $164.000'a bu işin içinden çıkabiliyorlar. Teslim süresi 3-4 ay. Nauru'ya, bağlılık yemini edeceksiniz. Bunu unutmayın. Online olarak da yapılabiliyor ama, ben metni bir okudum. Öyle ağır ifadeler yok ama başka bir devlete de bağlılık yemini ediyorsunuz. İngiltere ve Rusya'ya vizesiz giriliyor. Bu bence, ilginç bir, katma değer. Yani diğer konuşacağımız ülkelerde böyle mobiliteyle ilgili pek fazla çözüm yok ama Nauru'da var. Bence de bu programı çekici hâle getiriyor. Yani tabii ki alternatif rakip programların daha farklı, mobilite çözümleri var ama bu listede göreceksiniz, hani, birkaç tane Afrika ülkesi var. Onlardan daha üstün. Nauru zaten bir Afrika ülkesi değil ama, baktığınız zaman eğer bir pasaporta dair bir ihtiyacınız varsa ve bunu da bir tık daha ucuz yollu çözmek istiyorsanız, yani Karayip tarafına gitmek istemiyorsanız ki Karayip tarafında biliyorsunuz oraya bir ziyaret şartı falan getiriliyor. İşler komplikeleşmek üzere. Bu program, bence önemli olabilir sizin için ama dediğim gibi ya benim ikinci bir pasaporta ihtiyacım var diyor olmanız lazım. Bunun da birçok sebebi olabilir. Burada onların tartışmasına girmiyorum. Kanalımızın birçok izleyicisi de zaten bu sebepleri biliyorlar. Oraya bu video kapsamında değinmiyorum. Şimdi gelelim öbür ülkeye. Sierra Leone. Bu da Ocak'ta açıklandı. Bu tabii ki biraz daha mütevazi bir yapı, altında kurulmuş bir program. Orada, yani hayatını orada, idame ettiren, yurt dışından gelen, oraya taşınan bir uzman bu programın yöneticisi. Tahmin ediyorum o ülkedeki iyi ilişkilerini de kullanarak gitti, hükümeti ikna etti. "Ya, bakın böyle bir program çıkartırsak bunun karşılığı olur." dedi ve sonuçta da Sierra Leone'nin de bir programı var. $140.000'lık bir bağış yapması gerekiyor ana başvurucunun. Bunun üzerine de $10.000 bağlı başvurucuları koyarak, sonuca ulaşabilirsiniz. Yan maliyetleri çok fazla değil. Bu iş, hani, şöyle, diğer ada ülkesindeki gibi böyle biraz daha global bir firma yönetmediği için gövdesi daha hafif bir program. Yerel danışmanlıklarla birlikte, hani, $155.000-160.000'a bu işi çözebiliyorsunuz. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu üyesi. Yani atıyorum Nijerya'da da iş yapmanız, oraya yerleşmeniz, orada bir oturma izni almanız kolaylaşıyor. Hani, ek katma değer olarak söylüyorum. Şimdi bu ülkelerde katma değer bulmak o kadar kolay değil. Yani ben sadece bir durum tespiti yapıyorum. Açıklandı ve kesinleşti bu program. Sistem de şu anda açık olduğu söyleniyor. Biz başvuru yapmadığımız için başkasının yalancısıyız. Hani Sierra Leone'ye bugün gidip 2-3 ay içerisinde bir pasaport alabiliyorsunuz. Bu yani enteresan bir, hızdan da bahsediyorlar. Diğer programlar bir tık daha, uzun sürüyorlar doğal olarak. São Tomé ve Príncipe. Bu da ağustos'ta açıklandı. Şimdi bu biraz daha enteresan bir şekilde yapılandırıldı bu program. Burada koordinatör Dubai'li bir firma.
ve bu Dubai'li firma böyle devlet özel sektör ortaklığı şeklinde yönetiyor bu işi. Yani devletin içerisindeki yapı da aslında çoğunlukla bu özel şirketin personeli olacak. Tabii ki oranın kanunlarına göre idare edecekler işi ama yani bu, ada ülkesi diğerlerinden biraz daha farklılaşmış bir şekilde yerel bürokrasisine de çok başvuramıyor bu programda. Yani bunu tercih etmemişler diyelim daha doğrusu. Biz 6 haftada sonuçlandıracağız diyorlar başvuruları. Henüz açık değil, ama program kesinleşti. Onlar da yasalaştı. İşte gerekli yönetmelikler yazıldı. Her şey hazır. Sistemin işte pratik taraflarının çözülmesi gerekiyor. Bu yılın sonuna kadar açacaklarını söylediler. Burada bağışlar biraz daha düşük. $95.000 bağış yapıyorsunuz. $110.000'a da işte 4 kişilik bir aileyi içeri sokabiliyorsunuz bu programdan. İlginç olan 30 yaşına kadar çocukları da ekleyebiliyorsunuz. Evli olmayacak ve size finansal olarak bağımlı olacak. Şimdi burada da bu ülkeye de baktım bir böyle, üst bir devletler üstü bir kuruluşa, yapıya üye mi diye. Bunlar da Portekizce konuşan devletler topluluğuna üyeler. Biliyorsunuz işte Portekiz'in eski, imparatorluğunun bir parçası diyelim burası. İşte Angola, Brezilya gibi hani birçok, ülkeleri de var. Kendi bayrakları altında olan vakti zamanında onların bir parçası. Ekstra bir avantaj yok. Hani seyahatle ilgili falan çok büyük bir avantaj yok. Herkes kendi kuralını koyuyor. Bunun sebebi hani Portekiz'in millete vize uyguluyor olması aslında. Şimdi gelelim, geçtiğimiz videolarda çok değindim ama yine de elimizdeki detayları tekrar paylaşacağım. Arjantin programı da aslında gerekli olan birçok adımı yerine getirdi. İşte meclisten yasayı geçirdiler. Bu vatandaşlıkla ilgili kurumu kurdular. Birçok bakanlıktan beslenen bir, çatı kuruluşu devletin içerisinde oluşturuldu. Bürokratların tayinleri oraya yapıldı ama henüz, program açık değil. Ne zaman açılacağını da bilmiyoruz ama hızlı hareket eden bir hükümet, mevcut hükümet Arjantin'de. Bu işten de çok ciddi gelir bekliyorlar ve, ben kısa zamanda yani hatta yılbaşına kadar yetişeceğine de inanıyorum. Bildiklerimizi bir tekrarlayalım. $500.000 yatırım olacak. Bu bir bağış olmayacak. Bir fon yatırımı şeklinde yapılandırılacak. Bu fonlar ve yatırım yapılacak sektörler devlet tarafından belirlenecek. Stratejik sektörlere, devletin büyümesini istediği sektörlere, endüstrilere yatırım yapılacak. Aile üyeleriyle vesaireyle ilgili çok netleşmeyen detaylar var. Nereye başvuracağız? Hangi firmalar başvurumuzu içeri verecek? Bunlar da netleşmeyen kısımlar. Ama dediğim gibi hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Bu tabii ki Mercosur üyesi, Latin Amerika'nın Avrupa Birliği diyebiliriz. Çalışma, oturma, bir sürü izin, hakkınız çok kolay alıyorsunuz. Bir başvuru var, otomatik değil AB'deki gibi ama çok kolay bir şekilde atıyorum Brezilya'da da bir hayat kurabileceksiniz. Bence çok önemli bir program olacak. Çünkü Avrupa Birliği'ne de girebiliyorsunuz. Güçlü bir pasaport ve aslında kafanızda kızdığında da taşınabileceğiniz bir ülke. Hani Nauru'suymuş, işte yok Karayipler'miş, efendime söyleyeyim Sierra Leone'ymiş buralara taşınmazsınız tabii ki. Yani taşınmaya muhtaç olmazsınız diye umuyorum en azından. Ama Arjantin öyle değil. Hakikaten keyfi olarak da gidilebilecek çok güzel bir ülke. Hatta yani oradaki hava daha çok Avrupa gibi. Şimdi gelelim daha da güncel bir konuya. Bu geçen hafta açıklandı. Hatta birçoğunuzun da henüz önüne düşmemiş olabilir haber olarak. Botswana programı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler'in toplantısında açıklandı. Bu toplantıdan sonra da bir resepsiyonla işte paydaşlarıyla bu eldeki bilgiler paylaşıldı. İşte, pasaport gücü Nauru'yla falan kafa kafaya. Nauru bir tık daha iyi. Avrupa Birliği erişimi yok. Pasaport için gerekli bağış bedeli ama $75.000. Şimdi bu tam patron çıldırdı modeline giriyor. Çok ucuz. Yani çok aşağı çekmişler ve bence, bu pasaportun değerini de daha doğru yansıtan bir miktar. Hani Nauru, Sao Tome falan bunlar yüksek. Bana sorarsanız yüksek. Burada doğru bir yere oturdular. $75.000 günümüz şartlarında hakikaten, bir ülke vatandaşlığı için, çok makul. Bağış yapacaksınız. Bağış yapılacak kurum da devletin altındaki bir fon olacak. Hani bir tercihinizin bir şeyi etkilediği detaylı bir konu, burada yok. Yine global bir şirket yönetiyor programı ama devletin içerisinde de bürokrasi ayrıca görevini yapacak. Bu tabii ki Nauru'daki şirket değil başka bir şirket. Bizim de çok çalışmayı tercih etmediğimiz bir yapı. Onu da laf arasında sıkıştırayım ama Botswana programı da yani çok, durum
göre alınacak bir şey. Ya Çinlisinizdir falan, alırsınız bu pasaportu ülkenizde, yasak olmasına rağmen. Çünkü farklı sorunlar var ama yani bir Botswana pasaportunun bir Türk vatandaşına hakikaten ne yararı olur? Ciddi değerlendirmek lazım. Farklı opsiyonlar var. Bir de programın açılışında da bazı verimsizlikler olacağı benziyor diyerek gelelim son programımıza. Şimdi bu aslında süper bir programdı. Gürcistan programı. Bir haberler bölümümüzde de değinmiştik ama oradan bu yana çok fazla ilerleme olmadı. Hatta biraz da karartma oldu. Orada hani devlet birazcık bu işi baskıladı. Yani, yurt dışında duyulmasını. Neden olduğunu hemen değineyim. Bu yıl bahar aylarında Gürcistanlı bir yetkili, hani devletin yetkilisi Çin'de bir, açılış konuşmasında bir anda bu bombayı patlattı. €250.000 bağış ile Gürcistan vatandaşlığının 3-4 aylık bir sürede alınabileceğini söyledi. Georgia Growth Fund adında, işte, Gürcistan Büyüme Fonu diye bir fona da yatırım yapılacağını, yani bu, yatırım kelimesi yanlış tabii ki, bağış yapılacağını, fon ama yatırım yapmıyoruz, bağış yapıyoruz. O bağış devletin, yararına kullanılıyor diğer ülkelerdeki gibi. Böyle bir, program olarak ortaya çıktı. Bunu ortaya koyan benim, gazeteci bir dostuma da telefon açıp hemen kaldır dediler o haberi. Yani adam da, tabii ki habercilik görevini yaptı. Buradaki şeyi kaldırmadı yani. Hani çünkü, çıkıp halka açık bir yerde bir açıklama yapıyorsunuz. Sonra gidin onu kaldırın diyorsunuz. Bu yanlış. Ama İngilizce kaynakları da sistematik bir şekilde temizledi oradaki devlet. Bu benim haber aldığım yerdeki duruyor ama ben bir baktım ortada yok. Yani Gürcistan tabii ki çok yani iyi pasaport. €250.000 kesinlikle verilir. AB erişimi de var, Avrupa Birliği'ne girme durumu da var. Yani zor ama var yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Avrupa Birliği'ne giriş böyle ezoterik, tam da ucu başı belli olmayan bir süreç yani. Neyin nereye gideceği belli olmayan, biraz inançla işleyen bir süreç ama Gürcistan bir noktada girebileceği de, iddia edebiliriz ve neredeyse Karayip programlarıyla kafa kafaya olduğu için de çok kuvvetli bir hale geliyor ama, bizim kıymetli bir izleyicimiz ve dostumuzla da görüştük. Yani, nasıl söyleyeyim, kendisi bunun mümkün olduğunu söyledi ama kendisinin Gürcistan'da kontakları çok derin. Hani, biz çat kapı gittiğimizde bir cevap alamıyoruz, ve şu ana kadar da "Ya, ben Gürcistan pasaportunu evet, yatırımla aldım." diyen biriyle de karşılaşmadık ama teorik olarak böyle bir açıklama var. Birçok da haber karartıldı ama, takip edilmesi bence gerekiyor. Çünkü açılırsa çok büyük bir kapı, hemen koşulması lazım. Özellikle durumunuz var ise. Tekrar söylüyorum, bu Karayiplerle teraziye koyun, fark bir anda ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu yıl çok fazla program açıldı. Bunun dışında söylentiler de var ama onlara hiç girmiyorum. Çünkü söylentiler bazen 4-5 yıl sürebiliyor ve bir yere varmayabiliyor. Sizi yanlış yönlendirip boşuna bekletmek istemem. Çünkü hâlihazırda açık bazı programlara bile başvurulamıyor. Hani, ya, çok ilginç, hep bu örneği veriyorum yüz yüze ama, şeyde hiç söylemedim, yani videolarda söylemedim. Pakistan'ın vatandaşlık programı var, $18.000. Ya, ben Pakistan pasaportuna niye başvurayım falan diyebilirsiniz ama var yani. Bir de şöyle söyleyeyim, hani, Botswana mı, Pakistan mı dediğiniz zaman arada öyle çok ciddi bir fark yok. İkinci bir pasaportunuz var, bir kimliğiniz daha oluyor, bir ülkeniz daha oluyor. Bir de, işte, Pakistan, Türkiye arasında da bir dostluk ilişkisi de var sonuç itibariyle ama programa başvuramıyorsunuz. Ya, işte, diyorlar Commonwealth üyesi başvurabilir, o başvurabilir, bu olabilir ama ben hâlâ şeyi göremedim. Ya, bana diyorum getirin bir kişiyi ya. $18.000 verdim kardeşim, ben Pakistan vatandaşı oldum diyen ben kimseyi bulamadım. Eee, Yani açık olan programlar var dediğim gibi, söylentiler var ama bunlar çok önemli değil. Siz girebileceğiniz kapılara bakmanız lazım. Mesela yine kanalda bahsetmedim ama Kamboçya'da da alabiliyorsunuz. Tam manasıyla bizim aradığımız, işte, kanunda yatırım yoluyla vatandaşlık programı yazan bir konseptle alamadığınız için ben çok sıcak bakmıyorum. Çünkü, yani, yatırımı yapıyorsunuz, istisnai vatandaşlıkla ilgili bir belgeyi imzalıyor, Cumhurbaşkanı veriyor size. Hani, bu bizim aradığımız süreçler değil. Biz biraz daha, böyle, sistematikleşmiş, devletin içinde departmanı olan işleri severiz ve tercih ederiz. Bu bir çünkü hakikaten bağış yoluyla vatandaşlık, işte, bu CBI dediğimiz şey oluyor. Öbürü istisnai vatandaşlık. Başka bir konu. Aynı kapıya çıkıyor sadece.
Umarım yararı olmuştur bu bölümün. Hani, ben de aslında, çok ertelemiş oldum bu bölümü. İyi ki de ertelemişiz. Geçen hafta yeni bir program daha geldi. Umarım önümüzdeki 2 ayda güncel kalır bu. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmaktan lütfen çekinmeyin. Her birine tek tek cevap vermeye çalışacağım. Bunun dışında kanalımıza abone olup bildirimleri de lütfen açın. Görüşmek üzere.